Selam. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar Zeynep. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Kusura bakma, arabadayım şu an. Yetişemedim. Ya sorun değil. Sorun değil. Orada şu an 2 saat mi gerideydi Almanya? Bir Yok, şu saat mi an bir geride? saat. Şu an bir saat. 1 saat geride. Orası da hava kararmış. Teşekkür ederim valla sohbeti kabul ettiğin için. Çok mutlu oldum. Asıl ben sana teşekkür ederim. Ne büyük bir şeref, ne güzel bir onur. Çok teşekkür ederim. Yani ne demek, çok çok müthiş bir başarı elde ettin. Gerçekten çok güzel. Burada da inanılmaz bir etkisi oldu Türkiye'de. Yani herkes seninle ilgili şarkıları arıyor. Benim gibi ben de baktım başka neler söylemişsin, ne yapmışsın. Yani seninle ilgili inanılmaz bir arşiv peşinde herkes Zeynep. Kendinle ilgili olarak birazcık müzik hayatınla ilgili bahseder misin? Müzik hayatımla ilgili yani aslında 12 yaşından beri şan eğitimi alıyorum. Onun Aa, öyle ardında mi? evet, Batı klasik olarak başladım öncelikle. Daha sonra Türk sanat müziği eğitimi aldım. Yaklaşık 10 yıl. Hmm. Burada bir konservatuvarımız var. Orada çok değerli Nuri Karademirli, rahmetli Nuri Karademirli'den Türk sanat müziği eğitimi aldım. Daha sonra 17 yaşında ilk defa sahne hayatım başladı. O günden beri her hafta aralıksız sahne alıyorum Berlin'de. İnanılmaz. Haftada kaç gün çalışıyorsun? Sahne olarak yani ortalama yani her cumartesi muhakkak, bazen cumartesi oluyor Hı ama hı. cumartesi kesin. 12 yaşında şan eğitimi aldım dedin. Şimdi mesela ben analizde de böyle dikkat ettim ki pes seslerinde bir kısıklık var. Bunun sebebi ne Zeynep? Bunun sebebi tabii senin de çok iyi tespit ettiğin gibi tabii ki o kırıklık, Hı normalde hı. de sesim zaten yani küçüklüğümden videoları falan Hımm. izletsem de yine sesimde böyle bir Ha. kısıklık, bir, şeylik var. Doğalında var zaten. Ama Hımm. orada, onu biraz böyle şu anki o yorgunlukla birlikte, güzel bir teknik, buldum. Onu böyle o A! yorgunluğu biraz evet, o ilginç bir şey ama o Hımm. tespit ettiğin çok doğru bir tespit ama normalinde doğal sesimde de biraz böyle o yankılı ve, Hı o hı. baritonluk var yani kesin. Hı hı. Şimdi şan eğitimi alırken, veya, hani, sesinle ilgili belirleme yapılmış mıydı? Gerçi 12 yaş çok erken bir yaş aslında bu iş için ama, hani, böyle bir mezzo renk mi, soprano renk mi bir kıyaslama, bir, seçim yapıldı mı sesinle ilgili? Hiç konuşuldu mu? Soprano. Sopran olarak şey yaptınız. Evet, soprano Eee, olarak. peki ben çünkü izlerken acaba dedim bu kadar pesleri olan bir soprano inanılmaz aşağı iniyorsun çünkü kalın seslerde ve Tantaşçı'nın belki de en zor şarkılarından biri Yalan. Müthiş de bir performans gerçekten sergiledin. Yalan'la olan ilişkin nedir? Yalanla olan ilişkim yani aslında Yalan'ı dinleyen herkesteki aynı etki sanırım yani. Hıı. Efsane bir şarkı başlı başına yani başından sonuna Hıı. kadar ve şarkıdaki özellik, hiçbir, eksik, hiçbir boş bir yanı yok yani. Genelde böyle Evet. bu tarz şarkılarda benim, başı biraz böyle eksik kalır, bazen başı çok uzatılır, zemin yerler, pes yerler. Hani insan böyle hep sonucu bekler. Hadi ne zaman başlayacak şarkı? Hadi ne zaman Hı hı. şarkıcı kendini ama bu şarkının yani ilk başladığı tondan itibaren zaten direkt olarak kendini gösterebiliyorsun şarkıda ve senin de dediğin Hıı. gibi yani o pes yerleri çok iyi kullanabilirsen, meyanı zaten başlı başına bir Güzel. efsane. Hı Orada hı. tabii nameleri, çok büyük bir Tan hayranı olarak tabii orada onun namelerini çok yapmak istedim. Çünkü yüreğime, bütün damarlarıma kadar işledi şarkı. Harika. Hepsini yapmayayım dedim. Çok fazla taklit olur dedim. Birazcık da hani çok fazla o senin de yine çok doğru bir tespitin var Hıı. orada. Burayı yapmamış dedin ama bunlar hepsi, Hı yani bilinçli şekilde hı. seçildi. Çünkü sonuçta Almanlara yönelik olduğu için biraz böyle çok Evet. fazla da o namelerle baymamak gerekiyordu. O yüzden bu şekilde oldu yani. Çok iyi. Mesela şeyi merak ediyorum ben, yani, şimdi bir yarışmaya katılırken Türkiye'deki ses yarışmalarında da öyle. Genelde, işte, birçok şarkı sunuyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kabul ediliyor ve çıkıyorsunuz. Almanya'da sen bu yarışmaya katılırken bir Türkçe şarkı seçeceğim dediğinde nasıl bir reaksiyon oldu veya buna nasıl karar verdin? Yani, ben Karar direkt Türkçe verildin? şarkı söyleyeceğim demedim açıkçası. Yani, normalde, Hıı. zaten onlara yolladığım videolar Türk videolarıydı. Yani, benim direkt YouTube'da olan mevcut videolarımdı. Ama Hı onlar bana hı. önce kendi repertuarlarını gönderdiler. Ondan bir 10-15 şarkı seçmem gerekiyordu yabancı şarkılarla ilgili ama ayrıyeten benim, tarzım Türkçe olduğu için "Sen de" dediler, 10 tane kendi istediğin şarkılardan yolla dediler ve Taşçı şarkısı ilk sıradaydı benim listemde.
Ama o 10 şarkıdan 3 tane Türkçe şarkıyı seçip casting'e çağırdılar beni. 2 ay farklı Hımm. şarkı daha vardı. Ama Hı hı. neticede bu şarkıda karar kıldık. Yani, mesela sen şarkıyı söylerken herkesin böyle bir tüyleri diken diken oluyor. Bu tabii ki senin yorumundan kaynaklı. Ben, mesela gelen, kanalda yorumlarda, Instagram'da birçok sana yapılan yorumlara bakıyorum. Birçok kişi mesela çok ilginç bir şeyi söylüyor. İşte diyor ki, "Ya efendim, Türkiye'de mesela katılsaydı aynı şey olur muydu?" Sence, yani, böyle bir fark var mı? Yani, neden O Ses Türkiye değil de Almanya? Böyle bir soru sorsam sana ne cevap verirsin? Orada kesinlikle katılıyorum Emre. Yani Türkiye'de çok iyi sesler var. O Ses Türkiye olsun, Türkiye'de çok takip ettiğim çok iyi sesler var. Aslında benim O Ses Türkiye'ye katılmamamın en büyük sebebi de buydu yani. Çünkü bana orada gerek olmadığını düşündüm. Yani Hımm. çok iyiler var. Eee, bu ben kötüyüm anlamında değil ama yani eee İhtiyaç yoktu. Ben buradakilerin sesi olmak istedim. Yani çünkü burada, gerçekten Türk müziğinin farklı bir tonda olduğunu da duymaları gerekiyordu. Çünkü buradaki 22 yıldır ben bu işi yapıyorum ve yabancı mekânlarda da çok sahne aldığım oldu. Hep böyle o arabeskle bağdaştırılıyor. Hep böyle o Batı birazcık böyle arka plana düştü maalesef. O yüzden benim aslında, çıkış, sebebim buydu. Bakın hani biz Batı'yı da arabeskle çok iyi karıştırabiliyoruz ve bundan sonraki yolu da aslında bu şekilde ilerlemek istiyorum. Arabesk şarkıyla da bağlayabiliriz diye en büyük ispatı olsun diye aslında bu şarkı oldu ve Voice of Germany Hı oldu. hı. İnternetinde bağlandığın internette bir problem var Zeynep şu an. Gerçekten farklı. Ben özellikle bu O Ses Türkiye veya O Ses Almanya ne ara fark var? Zaten Zeynep'in bence başardığı şey de bu. Diğer bütün Tantaşçı'nın şarkılarını okuyan veya işte benzer şarkıları okuyan pop şarkıcılardan farkı bunu Almanya'da Alman jürilere karşı elde etmiş olması veya Alman seyircilere de işte bak çok güzel anlatıyor. Hani arabesk müzik çok bizi burada arabesk müzikle tanıyorlar. Fakat biz kendimizi bizim başka tür müziklerimiz de var. Başka şekilde de ifade edebiliyoruz. Şahane bir örneği Zeynep. Tebrik ediyorum. Şimdi tekrar bağlanırsa. Zeynep İnternet gitti. İnşallah iyi gelir bundan sonra Şimdi bağlantı. Bir dağıldı çünkü. Çok tamam. güzel bir şey anlatıyordun. Dedin ki burada biz seyirciye genelde kendimizi hep arabeskle anlattık. Yani bizi arabeskle özdeşleştiriyorlar ama başka tür şarkılarımız olduğunu bilmiyorlar. Ben bunu ortaya koydum diyordun ama çok böyle yavaş yavaş geldi bunlar. Biraz kesik kesik geldi. Çok özel bir nokta. Bunu acaba senden tekrar rica etsem olur mu kısaca? Yani çok Alman mekânlarında da yabancı mekânlarda çok sahne aldım ve genel olarak, Türk müziğini az önce de dediğim gibi çok böyle arabeskle bağlıyorlar ve bu da tabii, Türk müziğini bilmeyene biraz ağır geliyor. Batı şarkılarımızın da olduğunu ama aslında Batı'yla arabeski çok güzel karıştırabileceğimizi göstermek istedim ben ve bu Hı hı. Tantaşçı imzalı şarkı da zaten bunun en güzel ispatı. Buna benzeri birçok şarkılarımız var. Zaten senin de gördüğün gibi ben, çok böyle herkesin unuttuğu şarkıları Ya biraz böyle araştırıp bulmayı sen çok seviyorum. evet şahanesin. Hesap veri okumuşsun. Ben yani o şarkıyı bak sen o analizde dikkat et. Hesap ver cover yazdım. Yok. Bir tek sen varsın. Ay çok ilginç ve çok hoş. Yani bu 90'lar kuşağının şarkılarını çok seviyorsun herhalde. İnanılmaz. Yani benim tamamen müziğe aşık olmamın sebebi yani bunlarla büyüdüm ben ve en ince ayrıntısına kadar bildiğim, kanımı işleyen şarkılar bunlar. Buna benzer gibi ve aslında bunları ben göstermek istiyorum. Yani bunlar da var ama inşallah bundan sonra, adım atmak istediğim yol böyle Batı Alman şarkılarını arabeskle biraz karıştırmak ve çok güzel, ilginç şeyler çıkabileceğini düşünebiliyorum Hmm. yani. Yani peki sahnede okuyor musun böyle Almanca arabesk? Veya arabeskleştirilmiş Almanca şarkılar. Böyle şeyler yapıyor musun? Aslında gönlümde öyle bir şey yatıyor, evet. Allah Allah, ilginç. İlginç gerçekten. Hakikaten Almanya'da yaşayan Türkler genelde arabesk ağırlıklı bir müzikle mi büyüyorlar Zeynep?
Evet, öyle diyebiliriz ya. Evet, yani Hı. şu an sonuçta biz burada gerçekten yani aslında anlatmak istediğim biz uzaktayız ya böyle size. Çok böyle Hı. hasret hasret büyüyoruz çoğu şeylere ve böyle Hı. yılda birkaç hafta yaptığımız izinde böyle o hasreti gidermeye çalışıyoruz. Hep böyle oraya gidiyoruz, böyle bir gurbetçi e, damgası vuruluyor. Hı Buraya hı. geliyoruz. Burası da böyle kabul etsek mi, etmesek mi içinde arasında bir şey oluyoruz. Her iki tarafa da sürekli Acayip. kendimizi kabullendirmek savaşındayız. Dolayısıyla böyle bu arabesk şarkılar böyle bizi çok iyi anlatabiliyor. O yüzden dikkat edersen buradaki gençler daha çok dinliyorlar bu arabesk şarkıları. Çünkü Doğru. seviyorlar böyle o Doğru. arabesk hayatı, o arabesk yaşamı Hımm. seviyorlar ve sanırım o yüzden de bu şarkı böyle tam onların cuk diye oturdu galiba. Ya, şimdi ilginç olan o kadar kişinin tüylerinin diken diken olduğuna göre burada bir gariplik de var. Ya, acaba, Türkler biraz sirayet mi etmeye başlıyor duygularıyla, Almanlar üzerinde? Ne diyorsun? Galiba evet, galiba Değil mi? evet. Yani orada galiba buradaki Türklerin de biraz olsun böyle bir haykırışı oldu gibi. Çünkü böyle sürekli Hımm. böyle okuduğum o yorumlarda falan gördünüz mü bak işte bizde de var. Bizim de böyle yani sürekli böyle bir şey evet gördünüz mü? Hani Hı hı. yorumlarda hep o tarz şeyler okuyorum yani beni tanımayanlar da aslında orada da şey görüyorum yani ne güzel yani bakın hani bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Aslında seslerini duyurmaya çalışıyorlar bir Hı hı. şekilde. Hı hı. Sen sahne yaşantına devam ediyorsun şu an Almanya'da. Nerede sahne alıyorsun? Nerede programlar yapıyorsun? Hangi şehirde? Yani şu an, Berlin'deyim ben. Sadece Berlin'de sahne alıyorum. Yaklaşık 8 yıldır çıktığım bir mekân var zaten Berlin'de. Of! Onun haricinde 8 zaten yıl. ekstralar evet, ekstralar Hı zaten her hı. hafta bir iki ekstramız oluyor. Cumartesi çok yoğun Hı hı. geçiyor. Berlin'de Hı çünkü hı. maalesef öyle çok fazla İstanbul veya İzmir, Ankara gibi çok fazla seçenek yok. Yani çok fazla Hı solist hı. de yok maalesef. Hı O hı. yüzden, gayet yoğunuz yani. Repertuarında hep Türkçe şarkılar mı var sahnede? Evet, evet. Tamamen Türkçe müzik yapıyorsun. Peki Tamamen. şahane. Şimdi yarışmayla ilgili olarak sen şu an ilk turu geçmiş durumdasın, değil mi? Evet, ilk turu geçtim. Bundan sonra devam eden bir yolculuğun olacak. Böyle sürprizlerin olacak mı? İnşallah, inşallah. Ya valla çok acayip keyifli şu andan itibaren seni izlemek. Yani bu kadar büyük etkiden sonra hepimiz merakla bekliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler yaparsın. İnşallah Türkiye Emre'ciğim. eğer Türkiye'ye gelirsen her zaman bekleriz. Kadıköy'de bir karavanımız var. Seni orada da stüdyoya sohbet Mutlaka, etmek isterim. mutlaka. İstanbul'a Yani geldiğimde ilk arayacağım kişi sensin, söz veriyorum. Çünkü senin çok teşekkür ederim. beni paylaşmana inanılmaz sevindim. Seni inanılmaz takip Tamam. ediyoruz. Böyle her moralim bozuk olduğunda tamam ya biraz böyle hadi deşarj olmam lazım diyorum. Açıp açıp izliyorum ve benim videoyu izlediğimde artık kahkahayla güldün. Yani beni neredeyse beni daha iyi analiz etmişsin Ha! diyorum. Ay bunu da mı anladın? Bunu da mı Ah! anladın dedim. Gerçekten şunu merak ediyorum ama orada analiz sırasında şey dedim ya, bazı insanın dedim sahnenin bir anında öyle bir odaklanması olur ki mükemmele yakın bir o gerilimle muhteşem performans veriyor. Öyle bir yapın mı var? Evet, evet. Bir de şey demişsin oraya da çok güldüm. Hani böyle ha bak burada sesi yoruldu şimdi. Genelde bayanlar o kadar doğru bir tespit ki anlatamam. Ve Süper onu ama, sadece süper. sen duydun. Çok güzel Harikasın ya ya. Valla, vallahi. valla Süper. ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Seni Türkiye'de Ben de öyle. izleyen, sadece Türkiye'de değil, Almanya'da veya yurt dışında izleyen herkes için, her izleyen için neler söylemek istersin? Neler ulaştırmak istersin onlara? Ben öncelikle herkesin yüreğine dokunabildiğim için inanılmaz mutluyum. Gerçekten tek hedefim buydu. Onun için bu yol nereye giderse gitsin. İsterse her şey tekrar geriye dönsün. Bunu bana yaşattıkları için Berlin'den özellikle Türkiye'ye çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Umarım böyle herkesin yüreğine biraz olsun dokunabilmişimdir. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Ay şahanesin ya. Şöyle senden hiç incelerden falan olmadan gel orta tonlarda bir yalanın nakaratını rica Ha, edebilir miyim ama bağırmadan çağırmadan. Hiç sakin sakin. Hani seni bak yormadan. analiz etmeyeceksin söz mü? Analiz yok. Arabada analiz yok bizde asla. Bir an dayanamam bu dünyaya yaranamam
gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan. Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan. Çok teşekkürler Zeynep. Çok Ben sağ ol. teşekkür Vaktini ederim. ayırdın. Çok sağ ol. Çok mutlu Vaktinizi oldum. aldım. Çok sağ ol. Ne Teşekkür demek? ederim. İnşallah tekrar sana başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Kendine iyi üzere. bak. Kendine iyi Sağ bak. ol. Bay bay. Aynı şekilde.